MGS serisinin ikinci yarısını oynamadan önce beklentim bayağı farklıydı. Çünkü ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da insanların dediklerine göre bir beklenti oluşturdum. MGS 4 oyundan çok film. MGS Peace Walker PSP'nin en iyi oyunu ama sonuçta PSP oyunu. MGS 5 yarım bir oyun gibi beklentiler vardı kafamda. Ama ilk yarıda da olduğu gibi bu oyunlardan beklentilerimin tam tersi çıktı. En azından 3'te ikisinin tam tersi çıktı. Ve bunların arasındaki beni en büyük ters köşe eden oyun MGS 4'tü. Çünkü bir oyundan çok film denilince benim aklıma oynanıştan yoksun ve cutscene'ler ile oyuncuyu oyunda tutmaya çalışan hisler geliyor. Bunu interaktif film oyunlarını kenara koyarak söylüyorum. Ben daha çok The Order 1886 gibi oyunlardan bahsediyorum. Ve siz MGS 4 gibi bir oyunu bu oyunla aynı seviyede bir oynanışa sahip olduğunu iddia ediyorsanız MGS 4'e çok büyük hakaret ediyorsunuz. Çünkü MGS serisi gerçekten oyun olmak için var olan bir seri. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Normalde oyunlarda hikaye ve oynanış birbirinden bağımsız olur. Hikaye çok ise oynanışa ihtiyacın olmaz. Oynanış çok ise hikayeye ihtiyacın olmaz. İkisi de çok iyi olsa bile isterseniz cutscene'leri geçerek de eğlenmeye devam edebilirsiniz. Ya da YouTube'dan oyunun hikayesini izleyerek de eğlenebilirsiniz. Yani şu an piyasadaki çoğu oyunun içine sadece uzun bir film ekleyerek hikayeli oyun yapıyorlar. Fakat MGS serisi hiçbir zaman böyle olmadı. Hatta kelimenin tam anlamıyla hikayeli oyunlar oldular. Çünkü MGS'lerde oynanış olmadan hikaye hiçbir şeydir. Hikaye olmadan oynanış hiçbir şeydir. Buna en güzel verebileceğim örneklerin hepsi de MGS 4'ün içinde. Özellikle oyunun sonu ve Liquid Boss savaşı gibi kısımlar aslında oynanış ya da hikaye olarak tek başına ele aldığımızda hiçbir şey olan kısımlar. Ama genel oyun deneyimiyle birlikte baktığımız zaman bu sahnelerde inanılmaz bir kalite atlaması yaşanıyor. Bu sayede de oyunlarda en önem verdiğim şey oynanış olmasına rağmen en sevdiğim boss fight'lar listesine minimal oynanış ile bir boss sokabiliyor MGS 4. Ama bunu sonuçta sadece düzgün bir hikayeli oyun olduğu için yapmıyor. MGS 4 serinin hikayesini bitiren oyun olduğu için tüm hikayeleri bitirmeye çalışıyor. Zaten bu yüzden hikaye olarak yoğun. Mümkün olduğu kadar hikayede boşluk bırakmamaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı da bu oyunu oynayacak kişinin serinin önceki oyunlarını oynaması gerekiyor. Yani 21 yıldır bu seriyle birlikte olması gerekiyor. Oyunu yapanlar da bunun farkında. Bu yüzden bol bol fan servis koymuşlar ve bu fan servisler şu ana kadar deneyim ettiğim en iyi fan servisler. Bir kere ben efsanevi karakterin çöküşünü anlatan hikayelere bayılırım. O efsanevi solistindeyken sırt ağrıları ile yaşayan yaşlı bir adam olarak normalde rahatlıkla kurtulacağı durumlarda zorlanmasıyla yavaş yavaş çöküşünü görmek çok üzücü ve harika bir şey. Fakat Snake ne kadar yaşlı olsa da bu oyunda görev tasarımı olarak çok farklı şeyler yapıyor. Hatta serideki en farklısı diyebiliriz. MGS 3 serideki en iyi bölüm tasarımlarına sahip olan oyun. Hala da öyle. Ama görev tasarımı konusunda MGS 4'teki bazı görevler çoğu MGS 3 görevlerinden daha iyi. Örneğin Avrupa'da yaptığımız takip görevi. Çünkü atmosfere çok iyi sokuyor. Gerçekten casusmuş gibi hissettiriyor. Ve oyuncunun yapacağı hareketlere göre görevin özenle hazırlandığı belli oluyor. Çünkü oyun bu konuda dengeli bir durumda değil. Bazı görevler bayağı özelle hazırlanmış gibi dururken bazı görevlerde öylesine yapılmış gibi bir havası var. Örneğin Act 4'ün ilk yarısı ile son yarısı arasındaki kalite farkı. İlk yarıda dünyanın en sıkıcı düşmanları ile savaşıyoruz. Son yarıda ise Metal Gear'a biniyoruz. Sonunda da Liquid ile Metal Gear kavgası yapıyoruz. Ama oyunun en kötü tarafı dengeli dağıtılmamış kalite farkı değil. Oyunun en kötü tarafı çıktığı dönem yani 2008. Ben bu dönemden nefret ediyorum. Her şey bir fotorealistik olmaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı gölgeler daha güzel gözüksün diye saçma sapan oyunu sadece içsel gibi gösteren color gradingler atılıyor. Hadi Unreal Engine 3'te yapılan oyunları anlarım. Sonuçta onlarda post processing sistemi buna daha yatkın. Ama sana ne oluyor MGS 4? Tamam MGS oyunları da buna daha yatkın. Ama yine de neden MGS 4 böyle gözüküyor? Sadece bu da değil. PS3 mimarisi çok kompleks olduğu için ve PS3 mimarisinin özel olarak üretilmiş bir motor ile yapıldığından dolayı oyuna portlamak da çok zor. Yani oyuna çıktığı dönem oyuna çok büyük bir zarar veriyor. Ama MGS serisinde çıktığı konsoldan en büyük darbeyi yiyen oyun MGS 4 değil, MGS Peace Walker. Bu oyunun potansiyeli PSP'ye çıktığı için öyle bir harcanıyor ki dünyanın en iyi oyunlarından biri olma fırsatı varken sadece PSP'nin en iyi oyunu olabiliyor. Bir kere teknik kısıtmalardan dolayı oynanışa darbe vuran bir sürü şey var. En basiti oyun 20 FPS çalışıyor. Ne kadar emülatörde oynarken 20 FPS sabit çalışsa da PSP'de sabit 20 FPS çalışmıyor. Ve PS3 versiyonu oynayabilecek olmama rağmen orijinal versiyonu oynama takıntım yüzünden PSP versiyonunu oynadım. Ama maalesef üzerine 60 FPS peş atmak zorunda kaldım. O yüzden de PSP versiyonunu oynamamın hiçbir anlamı kalmadı. Tabi oyunu bitirdikten sonra az olsa da remastered versiyonu denedim ve PSP versiyonu ile arasında çok minik farklar varmış. PSP versiyonunda olan vokalit editörü falan kaldırmışlar. Ne kadar PSP'de böyle bir şeyin olması teknolojik olarak inanılmaz bir şey olsa da neredeyse hiç kullanmadığım için remastered versiyonunu o kadar da kötü etkileyen bir şey değil. Yine de PSP'nin en iyi oyunu 60 FPS bir şekilde olsa da PSP versiyonunu oynadığım için mutluyum. Çünkü bu oyun hem PSP'deki en iyi oyun hem de benim en sevdiğim MGS oyunu. Yani bir
bilgisayarı çıkarsa tahminen tekrardan satın alıp oynayacağım. Bu kadar sevmemin de basit sebepleri var aslında. Bu oyun ana serideki oynanış döngüsünü değiştiren ilk yapı. Benim oyunlarda görmeyi çok sevmeme rağmen çok az kullanılan ama kullanıldığında da genellikle kötü yapılan Monster Hunter'da oynanış döngüsünü öbür oyunların aksine muhteşem bir şekilde kullanıyor. MGS'nin hikaye ve oynanış yapısıyla da birleştirerek hem Monster Hunter'ın aksine düzgün bir hikaye sunarak hem de oynanış döngüsünü Monster Hunter kadar iyi kullanabilen bir oyun MGS Peace Walker. Ve galiba bunu adam gibi yapabilen tek oyun MGS Peace Walker. Bir de bu oyun üstüne üstlük PSP'de çalışıyor. Şunu hayal edebiliyor musunuz? Bu oyunun ana nesil konsolları çıktığını. Kim bilir ne kadar iyi olurdu. Ama ana konsollara gelseydi teknik limitasyondan dolayı olan iyi şeyler de giderdi tabii. Örneğin benim çok sevdiğim karikatür tarzı interaktif cutscene'ler ve QTE'ler kalkardı çok yüksek ihtimal. Ama öyle basit bir tarz değişikliğiyle oyunun genel havasının bozulacağını zannetmiyorum. Yani üstten bakınca umut ve neşe dolu havasının aksine oyunda yoğun bir melankoli olması. Zaten bunu bozarlarsa oyunun vermeye çalıştığı barışın bir bedeli vardır mesasını bu kadar iyi veremez. Tabii bu mesasın bu kadar iyi bir şekilde oyuncuya aktarılabilmesinin bir sebebi daha var. Boss. MGS serisinin hikayesi aslında Boss'un mirasının üzerine kurulu. Daha doğrusu Boss'un felsefesinin farklı kişiler tarafından nasıl yanlış anlaşıldığını anlatıyor MGS serisi. Boss kendisini feda ederken askerlerin, siyasetçilerin piyonu olmadığı, sınırların ve ideolojilerin ötesinde bir dünya hayal ettiği için feda etti. Fakat mal Naked Snake bunu sadece bir kısmını anladı. The Boss'a ihanet eden devletlerden ve sistemlerden nefret etti. Askerler için bir dünya kurmaya çalıştı. Evet, barış getirebilirdi belki ama bundan daha kötüsünü anlayan gerizekalı Zero'dan daha mantıklıydı en azından. Zero tek bir iradenin kontrol ettiği bir dünya olarak düşündü. Liquid ve Solidus ise Boss'un mirasına parçalar alıp kendi çıkarları için kullandılar. Liquid egosunu öne çıkardı, Solidus ise kaosun içinde özgürlük aradı. MGS'deki her kötü adam kendisini Boss'un gerçek varisi zannediyor. Ama yaptıkları şeylerle Boss'un mirasını yüceltmekten çok onun ideallerini kirletiyorlar. Boss'u gerçek bir kahraman yapan şeyi unutmayın. Onun kahramanlığı kazandığı bir zaferde değil, bile bile üstlendiği bir mağlubiyete. Bunu madalyalar ya da güç için yapmadı. Gelecek için, dünyaya olan vatanseverliği için. Tüm dünya tarafından vatan ait damgası yiyecek olmasına rağmen o kadar vatanseverdi ki yalnızca kendi hayatını feda etmedi. Aynı zamanda kendi itibarını ve sevgisini de feda etti. Bütün bu fedakarlıkları hayal ettiği sınırların ve ideolojilerin ötesinde gerçek bir barış dolu dünya için yaptı. Ve işte bu yüzden Boss sadece bir asker değildi. O saçma bir şekilde iyi olanı yapmak için uğraşan biriydi. Ama kahraman dediğin şey budur. Çoğu insanı saçma gördüğü ama yapılması gereken şeyi kendinden vererek yapana kahraman denir. Geleceğin, barışın ve insanlığın umudu için kendi adını unutturacak olana kahraman denir. Ve Peace Walker aslında burada benim yaptığım gibi Boss'u yüceltiyor sadece. Ama tabii ki de çok daha iyi bir şekilde yüceltiyor. Peace Walker'ın hikayesine üstten baktığımızda MSF'in kurulusunu anlatıyor gibi gözükse de aslında hikayesinin ana amacı bu değil. Peace Walker aslında Boss'u anlatıyor. Bu hikaye Boss'un hikayesi. Yani MGS'nin ana karakterinin hikayesi. O yüzden keşke bu oyun bir yan oyun değil de MGS Best olsaydı. Hatta MGS Best anlattığı hikaye yüzünden Peace Walker'a göre daha yan oyun gibi hissettiriyor. Tabi adam akıllı bir hikayesi varmış gibi sayarsak. Bu oyundaki en büyük değişiklik Peace Walker'ın umut ve neşesinin yerine daha karanlık bir tona geçiş yapması. Bu ton değişikliğine MSF'in yıkılışı ve Paz'ın işkence kayıtları olsun ya da Kaz'ın yasadıkları olsun her anlamda hissedebiliyorsunuz. Ground Zeroes'a ilk girdiğimde gerçekten çok iyi bir oyun gibi gelmişti. Çünkü adamlar basbayağı Peace Walker 2 yapmışlar. Oynanış, bölüm tasarımı ve hikayesi de şu anlık inanılmazdı. Ve devamında da daha iyilerini göreceğimi düşündüm. Çünkü neredeyse her anlamda nihai MGS oyununun bası gibiydi Ground Zeroes. Ve Phantom Pain'e ilk başladığımda da aynı duygular devam etti. Çünkü prolog inanılmazdı. Prolog oynarken bu oyunu sevmeyenler sevdikleri karakteri oynamadıklarının ters köşesini yedikleri için sevmiyorlar gibi toz pembe düşüncelerim vardı. Ve prologun son sahnesine kadar prolog harikaydı. Neredeyse piyasada oynadığım en iyi prologtu. Ve prolog bitti ondan sonra. Ve o andan sonra da oyunun iyi tarafları da bitti. Tabi hala oyunun oynanışı ve akıcılığı inanılmaz iyi. Ve bunu basit şeyleriyle bu kadar üst seviyeye çıkabiliyor. Ama oynanışı kullanabileceğimiz adam gibi bölüm tasarımı olmadığı için oyunu taşıyan en büyük özelliği bir süreden sonra etkisini kaybediyor. Özellikle aynı görevleri tekrar 80 saat boyunca yapınca berbat bir deneyim geçiriyorsunuz. Bunun bu kadar kötü geçmesinin başlıca sebebi tabii ki de hikaye, bölüm tasarımı ve inanılmaz derece siniri bozan bazı tercihler. Hikaye yarım. Sebebinin Konami ve Kojima arasındaki anlaşmazlıklar olduğunu biliyorum. Ama hikaye yarım sonuçta. Hem de bayağı yarım. Bunu da oyundaki hikayelerin son kısmı yok mantığında demiyorum. Onlar da yok ama daha da önemlisi hikayelerin arası da yok. Bu da bölüm tasarımı olarak oyunu inanılmaz derecede etkiliyor. Bir kere oyunda adam gibi tasarlanmış bir bölüm yok. Hepsi neredeyse açık dünyada geçiyor. 5 tane falan galiba adam akıllı tasarlanmış diyebileceğimiz Outpost var. Onlar da Ground Zeroes'taki bölüm tasarımını yaklaşmayı geç, Peace Walker'daki bölüm tasarımına bile yaklaşamıyor. Hatta Far Cry Outpost
casuslarından hallice ve türü taktiksel casusluk olan bir oyunun bölüm tasarımları berbat olunca o oyunun çok eğlenceli bir şey olması çok zor oluyor. MGS2'nin de ilk yarısının bölüm tasarımları çok kötüydü ama MGS2'nin ikinci yarısı iyi olduğu için toparlayabiliyordu. Fakat MGS5'in sanki tüm ana görevleri uç uca eklenmiş çok kalitesiz yan görevlerden ibaretmiş gibi hissettiriyor. Yani oyun hem çok iyi şeyler yapıyor hem de çok kötü şeyler yapıyor. Ve çok kötü şeyler baskın geliyor. Çünkü küçük küçük sinirimi bozan şeyler çok fazla. Ve bunların arasında en büyük galiba asker yönetim kısmı. Ben Peace Walker'da aldığım adamları her görevden geldiğimde özelliklerine göre düzenlemeye bayılıyordum. Hem bu base'e olan sevgimi arttırıyordu hem de adam toplarken daha fazla özen gösteriyordum. Ama bu oyunda kapatılmayan otomatik düzenleme var. Ve her loading ekranından sonra otomatik tekrardan çalışıyor. Niye bu kadar sevdiğim bir mekaniği oyuna koyup adam gibi kullanmama izin verdirmeyip başka bir orospu çocuğuna kullandırtıyorsunuz? Lan bırakın bekleme odasına işte kimin nereye geleceğini ben ayarlayayım. Eğlencemi bir kat daha arttıracak bir şeyi niye kullanmama izin vermiyorsunuz? Bari seçenek ver de açıp kapatabileyim bir yerden. Neyse bu yarım yamalak olan hikayede sinirimi bozan bazı değişiklikler var. Öncelikle şunu diyeyim. Bu oyun da MGS2 gibi bol bol kodek konuşmalı bir oyun. Bir de onun üzerine MGS, Peace Walker'daki gibi bol bol kayıt dinlediğiniz bir oyun. Yani izlemekten çok dinliyorsunuz. Ve ben ne kadar bundan nefret etsem ve bana cutscene ile gösterilmeyen ve anlatılmayan her şeyi hikayeden çok lore olarak sayıp sadece merak ettiğim notu okup ciddiye alsam da bu oyunda size tavsiyem kaset kayıtlarını dinlemediyseniz dinleyin. Çünkü oyunun hikayesi orada anlatılıyor. Ve bu saçmalık. Ha bu arada eğer dinlerseniz de yarım yamalak kalacak hikaye. Bunu anlatmamın sebebi de Kaz'daki karakter değişiminin kayıtlarıyla bayağı iyi anlatılmış olması. Ama ben bu değişimi sevmedim. Yani bu daha çok önceki karaktere özlem diyebiliriz. Çünkü ben Peace Walker'daki Kaz'ı çok sevmiştim. Kaz Peace Walker'da yakışıklı, cool, yoldaşlarını seven ve güvenen biriydi. Dünyaya karşı savaşan biri değil. Sadece sistemin dışında kalmak için savaşan biriydi. Ve bunu isteyen herkese yardım etmek isteyen bir adamdı. Ama MGS5'te kontrolcü paranoyak bir adama dönüşüyor. Normalde Kaz'ın Quiet'a öyle davranmayacağına o kadar eminim ki. Tabi bu kadar paranoyak olmasının mantıklı sebepleri var. Ailesi gibi gördüğü MSF'in yakalısı, kolu ve bacağının artık olmaması gibi. Ama ben Peace Walker'daki Kaz'ı görmek istiyorum. Ama tabi oyunda en küçük dikkate alınması gereken şey bu. Çünkü bunu hatasız yapıyor en azından. Ulan o MGS'lerin ikonik 4 post gösterme olayını bile yapmıyor bu oyun. Çünkü 4 tane boss yok oyunda. Yani artık zaten MGS'nin devamı gelmeyeceği için seriyi kötü bir şekilde kapattılar diyebiliriz. Ama hala bu oyun serisi hakkında çok büyük bir hayalim var. MGS 5 mekanikleri ve düzgün bölüm tasarımları ile Peace Walker Remake. Bunu görmemiz çok zor bir şey ama belki MGS Delta iyi satarsa görebiliriz. Sonuçta kronolojik sırayla gideceklerse sıradaki oyun Peace Walker. Ama zor görmemiz bence. Ve MGS'nin ana serisini artık bitirdim sayılır. Ve seriyi çok sevdim. Bir sıra yapmam gerekirse sıra ruh halime göre değişebilir olsa da tahminen böyle olur. Bu seride en çok sevdiğim şey bu oyunlar film ve oyunu birleştiren oyunlar değil. Gerçek anlamda hikayeli oyunlar. Bu serideki hiçbir oyun sadece film ya da oyun olamaz. Hikayeyi anlatırken oyun olmanın tüm avantajlarını kullanan bir seri. Ve Japonların Amerikalı tasvirine, oyunun mizah seviyesine, oyunun anlattığı karakterleri o eski Amerikan filmlerini bir animeymiş gibi ele almasına ve serideki her oyunun oynanış olarak zirvede olmasını çok seviyorum. Yani artık ben de tahminen hayatımın sonuna kadar Konami'ye küfredecek adamlardan biriyim.